Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün herkesin çok sevdiği portakallı anne kurabiyesi yaptım. Portakal kokusunu, tadını buram buram hissedebileceğiniz çok lezzetli, tam ölçülü, tam kıvamında portakallı anne kurabiyesi. Fazla vakit harcamayalım, hemen tarifime başlayalım. Öncelikle oda ısısında beklettiğim 3 adet yumurtamı uygun bir kabımın içerisine alıyorum. İçerisine 1,5 su bardağı toz şekeri ilave ediyorum. 1 paket toz vanilya ekliyorum. Toz vanilyayı bu aşamada ekliyoruz ki yumurta kokusuna hassas olan kişiler mutlaka yumurta, şeker ve vanilyayı bir arada çırpsın. Böylelikle hiçbir şekilde yumurta kokusu hissetmezsiniz. Aynı zamanda portakal rendesi de ilave ettiğimiz için bu konuda rahatlıkla tarifimi yapabilirsiniz. Şimdi 1 su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir su bardağı yoğurt ekliyorum. Su bardağı ölçüm 200 milimdir. 200 milimlik su bardağı ölçümde ölçerek o şekilde malzemelerimi ekliyorum. Çırpıcı yardımıyla malzemelerimi karıştırıyorum. 2 adet portakal kabuğu rendesi ilave ediyorum. Dilerseniz 1 adet portakal rendesi de yapabilirsiniz. Ben portakal aromasını yoğun bir şekilde sevdiğim için 2 adet portakalın rendesini hazırladım. Ve ekledim, çırpıcı yardımıyla çırpıyorum. Malzemelerimizi karıştırdıktan sonra toplamda 7 su bardağı un kullandım. Ama bardak ölçüleriniz değişebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ederim. Ben de ilk önce yarısını ilave ettim ve çırpıcıyla güzel bir şekilde karıştırdım. Bu şekilde yaparsanız malzemelerimiz unla birlikte çok güzel özleşecektir. Daha sonra unumuzun yarısını ekleyelim. 1 çay kaşığı dolusu karbonat ilave ediyorum ve 1 paket hamur kabartma tozunu bu aşamada ekliyorum. Anne kurabiyesi, asker kurabiyesi, Erzurum pastası, Van pastası, Boşnak kurabiyesi, bu lezzetler birbiriyle çok benzeyen lezzetler. Bu tariflerde özellikle dikkat edilmesi gereken hamurun kıvamı. Hamurun kıvamı gerçekten çok önemli. Çünkü dışı kıtır, içi de kekimsi dokuda olması gerekiyor. O yüzden hafiften elinize yapışan bir hamur olması gerekiyor. Şimdi unumun diğer kalan kısmını da ilave ediyorum ve elimle karıştırıyorum. Daha sonrasında da hafifçe yoğurduktan sonra hamurumu hazırlamış oluyorum. Daha önce sizler için kanalımda cevizli tarçınlı anne kurabiyesi tarifi paylaşmıştım ve boşnak kurabiyesi tarifi paylaşmıştım. Gerçekten çok lezzetli tarifler. Henüz denemediyseniz onları da denemenizi tavsiye ederim. Bu tarifte dilerseniz portakal kabuğu rendesi yerine limon kabuğu rendesi de kullanabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor o şekilde de. Henüz denemediyseniz öyle de yapabilirsiniz. Şimdi hemen hamurumun kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Yoğurduğum elimle zaten dokunduğum zaman çok cıvık halini görüyorsunuz. Ama diğer kuru elimle dokunduğumda bakın ele yapışmıyor. Ama kıvamı da hafiften cıvık bir hamur. Ama kesinlikle şekil verdiğiniz zaman elinize çok çok yapışabilecek bir hamur değil. Gördüğünüz gibi şimdi istediğim büyüklükte, oluşturmak istediğim büyüklükte hamurumdan parçalar koparıyorum ve avucumun içerisinde yuvarlıyorum. Yağlı kağıt serili tepsime diziyorum. Hamurumuz bitene kadar bu işlemi yapalım. Öncelikle hamurumuza güzel bir şekil veriyoruz. Verdikten sonra toz şekere batırıp o şekilde fırına vereceğiz. Bu aşamada dilerseniz toz şeker yerine üzerine fındık veya ceviz ya da badem
ekleyebilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış bir şey. Ama portakallı anne kurabiyesi dendiği zaman annelerimizin yaptığı usulde yaptım ben. Toz şekere bulayıp o şekilde ekledim. Kurabiye hamurlarına şekil verip tepsiye dizdikten sonra gördüğünüz gibi hafifçe yayılıyor. Bu da çok normal çünkü iç dokusu kekimsi dokuda olduğu için ister istemez hamurun malzemesinden dolayı hafifçe yayılabilir. Fırında piştikten sonra zaten topluyor. Toplamda 16 adet anne kurabiyesi hazırladım. Eğer sizler daha fazla yapmak istiyorsanız malzemeyi artırarak daha fazla yapabilirsiniz. Ya da daha küçük ölçülerde yapmak istiyorsanız da daha küçük boyutlarda hazırlayarak da daha fazla anne kurabiyesi elde edebilirsiniz. Ama ben bu şekilde orijinal annelerimizin yaptığı gibi ve pastanelerde satılan portakallı anne kurabiyesi şeklinde yaptım. Büyükçe oluyor. Bunu da söylemek isterim. Şimdi tek tek hazırlamış olduğum kurabiyelerimi toz şekerine batırıp her tarafını toz şekerine buluyorum. Seneler önce Instagram sayfamda da Tatlı Sanatı sayfamda da paylaştığım bu tarifim denenme rekorları kırmıştı. Hem anne kurabiyesi hem boşnak kurabiyesi en sevilen tariflerimden bir tanesi. Çünkü binlerce kişinin deneyip beğendiği bir tarif, kaydettiği bir tarif. Sonuç olarak da istedikleri sonucu elde ettikleri tarif. Sadece şunu söylemek isterim. Bazıları toz şeker kısmında daha az şekerli sevdiği için bir su bardağı toz şekeri de ilave edebiliyor. Üzerinde de toz şekerini buladığımız için. Ama bana göre tam kıvamında 1,5 su bardağı toz şekeri anne kurabiyesinde yeterli miktardır. Vermiş olduğum ölçülerde 1,5 su bardağı toz şekeri eklemenizi tavsiye ederim. 1 su bardağında biraz daha tatsız anne kurabiyeleri hazırlayabilirsiniz. Kurabiyelerin üzerine toz şekeri buladıktan sonra önceden ısınmış 180 derecelik fırın ayarımızda kurabiyelerimizin üzeri pembeleşinceye kadar ve üzeri çatlayana kadar pişirelim. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Yakından da gördüğünüz gibi çok güzel çatladı ve üzeri pembeleşti, kabardı. Tam istenilen olması gerektiği gibi anne kurabiyesi hazırladık. Sizler de tarifimi denedikten sonra yorum kısmına mesaj yazmayı lütfen unutmayınız. Hepinize tek tek dönüş sağlayacağım. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Hemen yakından sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Yakından da gördüğünüz gibi şahane oldu. İçi kekimsi dokuda, dışı da kıtır kıyır kıyır oldu. Yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.